Herkese merhaba arkadaşlar. Yine bu yazın merakla beklenen Lego setlerinden biriyle karşınızdayım. Bu videonun konu ise bu yılın 3. Idea seti olan 21327 kodlu Typewriter yani Daktilo. Öncelikle bu seti bana daha Türkiye'de çıkmadan Almanya'dan getiren çılgın legocu Hakan abime çok ama çok teşekkür ederim. Bu set arkadaşlar 1930 ile 1950 arasındaki mekanik daktilolardan esinlenerek tasarlanmış. Fikir sahibi ise Steve Guinness. İlk daktilo ne zaman çıktı diye şöyle bir merak ettim arkadaşlar ve araştırdım. İlk üretilen daktilo birazcık karmaşık bir tarihçeye sahip ama daktilonun icadı 1808 yılına ait ve Pellegrini Torri'ye verilmiş. Çok sayıda üretilen ilk daktilo ise 1865 yılında Mailing Hansen yapmış ve Yazar Top ismiyle piyasaya sürülmüş. Q klavyeli yani şu anda kullandığımız klavyeli daktilonun patentini ise 1871 yılında Latham Soles almış. Umarım isimleri doğru söylemişimdir. Setimiz ise arkadaşlar 2079 parçadan oluşmakta ve bana geçen sene yapmış olduğumuz piyano setini de hatırlattı. Bu set arkadaşlar VIP üyeleri için 16 Haziran'da satışa sunuldu. Genele ise 1 Temmuz'da satışa sunulacak. Tabii ülkemize ne zaman gelir bilinmez. Gümrükten çekilecek vesaire herhalde bir ayı bulur diye düşünüyorum. İnşallah beni yanıltırlar. Hadi gelin kutumuzu inceleyelim. Gördüğünüz gibi kutumuz orta büyük boy arası. Kutunun ön yüzünde daktilonun zarif bir fotoğrafına yer verilmiş arkadaşlar. Sade bir ön yüz ama bence gayet hoş olmuş. Ideas'ın 35. seti olduğu yazıyor. 2079 parça olduğu, model kodu 18 yaş üzerine önerildiği ve burada da Ideas serisine ait olduğu yazılmış. Kutunun arka yüzünde daktilonun farklı bir açıdan fotoğrafı, boyutları ve Thomas Kirk Christiansen'den gelen özel mektuba yer verilmiş. Ayrıca daktilonun aksiyon haline de yer verilmiş. Kutuyu açıyorum. Kutunun içerisinden 1'den 11'e kadar numaralandırılmış 18 poşet, 1 adet numarasız poşet ve bir de zarf çıkıyor arkadaşlar. Şimdi bu zarfı da açıyorum. Zarfın içerisinden yapım kılavuzu, mektup kitapçığı ve stickerlar çıkıyor. Gördüğünüz bu mektup kitapçığında Thomas Kirk Christiansen'in 43 dilde yazılmış mektubuna yer verilmiş. Şöyle açıyorum. Türkçe dahil olmak üzere toplam 43 dil var arkadaşlar. Yapım kılavuzumuz ise arkadaşlar 258 sayfadan oluşmakta ve 340 yapım aşaması mevcut. Yapım kılavuzunu açtığımızda ilk sayfalarında Lego Grup Başkanı Thomas Kirk Christiansen setin temasını birlikte verilen mektup aracılığıyla adanmış Lego hayranlarına özel bir mesaj göndermenin bir yolu olarak kullanmaktan bahsediyor. Devamında ise daktilonun tarihçesinden, setin fikir sahibiyle söyleşiye ve setin tasarımcılarıyla söyleşilere yer verilmiş. Ve de yapım aşamalarına geçilmiş. Haydi başlayalım.
Evet arkadaşlar, yapım aşamaları biliyorsunuz 6 saat sürdü. YouTube'da hep beraber muhabbet ederek yaptık. Modelimiz 11 santim yükseklikte, 27 santim genişlikte, 26 santimde derinlikte. Setimiz mekanik daktilolardan esinlenildiği için içerisinde Power Up bileşeni yok arkadaşlar. Yani Power Functions tarzında böyle kendi kendine hareket etme gibi bir durumu yok. Bence olmaması da iyi olmuş. Zaten içerisinde böyle bir şeyin koyacak yerde yok arkadaşlar. Daha çok portatif bir daktiloya benziyor. Yani çok büyük değil, çok küçük de değil. Burada görmüş olduğunuz üzere sayı tuşları yok. Tüm tuşlar çalışıyor. Ama mesela buradaki Shift ve buradaki Shift, buradaki Shift Lock ve buradaki Space tuşunun herhangi bir fonksiyonu yok. Yani bu Space tuşu hiç basılmıyor. Bunlar basılıyor ama bu 3 tuşun ve şuradaki Backspace tuşunun fonksiyonu yok arkadaşlar. Ama üzerinde harf veya noktalama işareti olan bütün tuşlar daktilonun kafasını oynatıyor arkadaşlar. Bakın. Kafası sona gelince de bu şekilde başa doğru ittirebiliyoruz. Güzel bir ses çıkıyor. Ayrıca bu basma sesi de bence güzel olmuş. Daktilo arkadaşlar A5 boyutlarında kağıt alabiliyor. Şöyle göstereyim size. Şunu şuradan şöyle sokuyoruz. Bunu çeviriyoruz. Buradan şöyle yapalım. Buradan bu şekilde çıkıyor arkadaşlar. Koymuş olduğumda Thomas Kirk Christiansen'in bizlere göndermiş olduğu 43 dilde yazılan mektup. Mektubun İngilizce versiyonu. Tasarımına baktığımızda daha çok sistem parçalarından yapılmış gibi gözükse de içerisi çok karmaşık arkadaşlar. Gerçekten çok dikkatli yapmanız gerekiyor bu seti. İçerisi teknik parçalarla dolu. Bayağı bir teknik mekanizma var yani. Hani teknik seviyorsanız bu seti alabilirsiniz. Teknikçiler de bu seti alabilir bence. Bu benim çok hoşuma gitti açıkçası. Teknik sevenlerin de hoşuna gidecek bir set. Ayrıca daktilomuzun harf parçaları baskılı fakat önündeki ve şu arkasındaki marka baskıları sticker arkadaşlar. Harflerin tasarımı sete özel arkadaşlar. Herhangi bir font kullanılmamış. Ayrıca mesela H'ye de bassanız, buradan W'ye de bassanız buradan aynı kol hareket ediyor. Yani şu görmüş olduğunuz diğer 12 kol aynı yerde kalıyor arkadaşlar. Sadece bu göstermelik olarak yapılmış olan bir şey. Yani bununla gerçek mektuplar yazamayacağız. Ayrıca şurada gördüğümüz gibi siyah kırmızı şerit mevcut. 27 harf ve noktalama tuşları küçük amortisörler sayesinde çok hoş bir his veriyor. İçerisinde amortisör de var arkadaşlar. Setin renginin kum yeşili olması da bence güzel olmuş. Bazı arkadaşlarımız siyah da olsa güzel olurmuş dedi ama siyah olsa bu kadar kendini bence göstermezdi. Kum yeşili olması bence doğru tercih. Tasarımında ise Lego'nun kurucusu Ole Kirk Christiansen'in kullandığı daktilodan da esinlenilmiş arkadaşlar. Bence şu an yaşı küçük olan, gözlerini bilgisayar ile açmış jenerasyon için çok iyi bir model olmuş. Şöyle altını da göstereyim arkadaşlar. Altı da bu şekilde.
Sonuca gelirsek, bence yine arkamdaki piyano gibi harika bir set olmuş. İçi teknik, dışı sistem. Şaşırtıcı bir set. Lego parçalarıyla neler yapabileceğimizi bir kez daha gözler önüne seriyor. Daktilo önden, arkadan, sağdan, soldan, çaprazdan her açıdan güzel gözüküyor arkadaşlar. Ayrıca Thomas Kirk Christiansen'den gelen mektup da güzel düşünülmüş. Oynanabilirlik zayıf ama bunu her yerde sergileyebilirsiniz arkadaşlar. Salonunuzun vitrininden tutun da çalışma masanıza bile koyabilirsiniz. Hatta çalışma masasında daha çok yakışacaktır diye düşünüyorum. Hatta ve hatta bir yazar, gazeteci, akademisyen arkadaşınıza hediye olarak da verebilirsiniz. Bence çok güzel bir hediye olur. Tabii verdiğiniz arkadaşınız yapabilir mi? Orası soru işareti işte. Yapımı gerçekten zor ve dikkat istiyor. Fiyat olarak ise ülkemizde 2100 TL olarak çıkacağı söyleniyor. Tabii bu değişebilir ama muhtemelen o düzeyde olacak. Bu bence birazcık fazla. Puanlamaya gelirsek, yapım aşamaları gayet zor ve dikkat istiyor. Birçok yeni teknik kullanılmış, o yüzden 9 puan verdim. Sıkıcılığa ise birkaç nokta hariç sıkılmadığım için 8 puan verdim. Oynanabilirliğe ise oynanabilirliği az olduğu için 5 puan verdim. Hatta 5 vermeye de bilirdim ama bence hani en azından şu Daktilo'nun başı çok güzel hareket ettiğinden dolayı bir 5 puan vereyim dedim. Fiyata ise 2079 parçaya 2100 TL istendiği için 6 puan verdim. Tasarımına ise tabii ki de 10 puan veriyorum. Harika bir görüntü. Yani bu set arkadaşlar 50 üzerinden 38 puan aldı. Bence gayet iyi. Daha fazla alabilir miydi? Evet, fiyatı biraz daha düşük olsa alabilirdi. Oynanabilirliği bir tık daha fazla olsa daha da yüksek puan alabilirdi. Çünkü gerçekten güzel bir set. Evet arkadaşlar, çılgın legocumuz Hakan abiye bu seti bana getirdiği için tekrardan çok ama çok teşekkür ediyorum. Ayrıca hem abonelerimize hem de katıl üyelerimize canlı yayınlarda ve ilk gösterimlerde vermiş olduğu desteklerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Lego ile kalın. Sağlıklı kalın. Hoşça kalın arkadaşlar.